Değerli misafirler, şimdi de başka bir misafiri huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Şimdi Amerika'dayız. Amerika asıllı Müslüman bir ilim adamı, Penn Koleji Dekanı Colleen Kesey. Tercümesini yapmak üzere Sayın Zeki Sarıtoprak hocamızı davet ediyorum. Assalamu alaikum. Peace, shalom, salam, satriyagal. I want to thank you for inviting me here. I want to thank the organizers of this symposium for inviting me and the other scholars from Connecticut to be with you. Size çok teşekkür etmek istiyorum ve bu organizasyonu tertipleyen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiği için. And now I want to talk to you not only face to face but heart to heart. Sizinle sadece yüz yüze değil, kalp kalbe konuşmak istiyorum. I came to Islam in 1988, or rather, Islam found me through students. And I would like to talk about the importance of the young people here and the importance of students in all of our lives and in this movement and in this world. Ben İslamiyet'i 1989'da kabul ettim ve bunun hayatımda ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. I was an English teacher in a college in Connecticut, and two Syrian Muslim students, women, gave me my first book on Islam. Ben üniversitede ders veriyorum, Amerika'da bir üniversitede ve iki Müslüman öğrencim bana İslam üzerine bir kitap verdiler, ondan etkilendim. From that day, my journey into Islam began. It took about a year for me to study Islam and to find in those books and in the Quran the truth of Islam. But it began with two female students who I was teaching, but who in the end ended up teaching me the most important lesson of my life. Ben aslında size yani iki öğrencinin beni ne kadar etkilendiğini ifade etmek istiyorum. Ben onlara ders verirken onlar da bana başka bir ders veriyorlardı. Bana Kur'an verdiler, kitap verdiler. İki bayan öğrencim, Müslüman bayan öğrencim İslam'a girmeme vesile oldular. Now they were not Nursi followers, but it gets better. The next students who influenced me, the next student, it was one. Again, it was a female student. She was my student in the United Arab Emirates at the university in El Ain, and she gave me my first book about Bediüzzaman Said Nursi. Bu iki öğrencim Risale-i Nur'u bilmiyorlardı. Üçüncü bir öğrencim daha var. Onun da benim hayatımda çok önemi bulunuyor. Birleşik Arap Emirliği'nden gelmiş bir öğrencim. Bana ilk defa o Risale-i Nur'u tanıttı. But I was too new in Islam and I didn't know who Said Nursi was, and I put the book aside. Until later, when I came into the field of Islamic studies and began to study about Risale-i Nur in my academic program at the Hartford Seminary. And then, most recently, I have been influenced by some very strong Nursi followers in the Hartford community, and I want to thank them and to our Turkish Risale-i Nur followers here for teaching me more and more about this way of thought. Daha sonra benim ders verdiğim üniversitede Harvard Semineri'de
oradaki Türk Risale-i Nur okuyucuları beni çok etkilediler ve Risale-i Nur'u bana tanıttıkları için, Risale-i Nur'un etkilerini bana gösterdikleri için onlara çok müteşekkirim. So my message is a message of thanks to students, and I ask all of us to remember the importance of students, the importance of our women, our sisters here, all the women who are passing the message. And now I would like to make some remarks about Said Nursi's thought. Yani benim mesajım şu. Demek ki iki öğrenci benim hidayetime vesile olabiliyorlar. İki bayan öğrenci. Bayan öğrencilerin çoğalmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Samuel Huntington, in his book The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, states that the West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, to which few members of other civilizations were converted, but rather by the superiority in applying organized violence. İki dünya vardır. İki dünyadan bahsediliyor. Bediüzzaman'ın görüşleri istikametinde. Şimdiki dünyada güç hakim durumdadır. Kim kuvvetliyse o haklıdır gibi bir anlayış gözüküyor. Halbuki Bediüzzaman'ın görüşünde hak kuvvetlidir. Now, I don't much like the thought of Samuel Huntington and what he stands for, but that is a very true statement, that the West won what it did by the application of organized violence. However, there are many Islamic movements who unfortunately try to replicate the same approach as a response. Ben Huntington'ın medeniyetler çatışması felsefesini benimsemiyorum. O görüşe katılmıyorum. Ama İslam dünyasında maalesef ona destek verecek, onun görüşlerini tasdik edecek davranışlar da yok değil. However, if there is any Islamic movement that has the chance of posing a realistic challenge to the West without using violence against it, and at the same time without increasing the likelihood of bringing about destructive Western reaction on itself, it is the Nursi movement that has this possibility. İslam dünyasında Batı medeniyetine karşı bir alternatif sunabilecek, barışa dayalı eğer bir cemaat varsa o da Nursi'nin cemaatidir. The Risale-i Nur focus on individual personal salvation through adherence to the Quran and Sunnah make it a force that the West is unlikely to be able to fight with its traditional and exceptional weapon, organized violence. Bediüzzaman'ın eserlerinde şahıs çok önem kazanıyor. Şahsın imanının kurtuluşu, Kur'an ve sünnet çerçevesinde imanının kurtuluşu, imanının terakki etmesi, yücelmesi en önemli hadisedir. Batı'ya da bugün silahla mücadele etmek mümkün değildir. Batı'ya karşı silahla mücadele etmek bugün mümkün değildir. Ancak Bediüzzaman'ın metodu Kur'an hakikatiyle ifade etmek gerekiyor mücadeleyi. There are millions of Nursi disciples worldwide, and it is likely that the Nursi message, spread through peaceful, humble, small and large-scale efforts of well-educated, enlightened men and women, and even children, will actually attract from the ranks of the disaffected in the West, Muslims who live the Islamic life in every corner of the globe. Bediüzzaman'ın mesajı, benim inancım şu ki, Batı'yı etkileyecektir. Çünkü onun mesajı barış üzerine kurulmuştur. Bediüzzaman'ın öğrencileri Batı'da, Amerika'da, değişik yerlerde bunu ispat ederler ve Batı'yı büyük çapta etkileyeceğine inanıyorum.
The Risale-i Nur message, the message of light, is an Islamic message which uses the methodology of science and logic, and as such may be the most effective counter to the sickness of the heart Nursi identified as afflicting the Western world. I hope you will be successful. Bediüzzaman'ın mesajı nur mesajıdır. Nurdur. Nur mesajıdır. Ve Batı'nın da hastalığı kalp hastalığıdır. Bu nur Batı'nın kalp hastalığına tedavi edeceğini ümit ediyorum ve inşallah başarılı olacaktır.